Gelin size bu bölümde İngiliz yazar William Beckford'un 1786 yılında üstelik sadece birkaç günde yazdığı ve edebiyat dünyasının ilk gotik eserlerinden biri olarak kabul edilen Vathek öyküsünden bahsedeyim. Şark, yani oryantalist doğu, içinde barındırdığı zenginlik ve gizemli yapısı sayesinde Batı'nın hep ilgisini çekmiştir. Bunun sebeplerinden biri de sanırım Binbir Gece masalları olsa gerek. Zira Batı'nın bu egzotik masalları keşfetmesi 17. yüzyıl sonlarında gerçekleşir. Doğu'nun ihtişamlı ve şehvetli geceleri, zenginliği, masallardaki mistik, fantastik ve büyüleyici atmosferi dikkatlerini çekmiş olmalı ki, Voltaire'den Goethe'ye kadar pek çok yazar, ressam, şair bu dönemin etkisiyle eserler vermiştir. İşte Vathek de bunlardan biridir. Kitabın özetine geçmeden önce, öyküde yer alan bazı önemli sembollerden söz etmek gerekir. Vathek'in keskin ve her şeyi gözetleyen gözü, iblisin ona sunduğu lanetli kılıçlar, kadim bilgelik kitapları, sarayda 5 duyuya hitap eden hedonist odalar, sonsuz bilgiye ulaşma arzusuyla inşa ettirdiği kule, sefaletin ve lanetin simgesi yeraltı sarayı, büyü ve kudret hırsıyla dünyayı şekillendirmeye çalışan annesi Karatis, zenginliğe ve ihtişama körü körüne bağlı eşi Nuri Nihar. Tüm bu semboller yalnızca fantastik bir anlatının parçaları değil, aynı zamanda Batı dünyasının kendi içindeki karanlıkla yüzleşme biçimi olarak da okunabilir. Bu karanlık öykünün özetini yaparken yer yer bu sembollerden de bahsetmeye çalışacağım için ayrıca açıklama yapmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ve yahu kim bu Vathek diye sorarak özetime başlıyorum. Vathek, güç, bilgi, zenginlik ve zevk uğruna her sınırı zorlayan bir karakterdir. Öyküde Abbasi halifelerinden biri olarak tanıtılan Vathek, başlangıçta halkı tarafından sevilen, adil sayılabilecek bir yöneticidir. Ancak ne zaman öfkelenip arzuları engellense, gözlerinden biri öyle bir parıldar ki, o bakışa maruz kalan kişi adeta ölümle yüz yüze gelir. Zamanla Vathek'in içinde yanan arzu sadece öfkeyle değil, gizemli bilgilere, yasak hazlara ve sınırsız dünya nimetlerine duyduğu açlıkla da büyümeye başlar. Bu doyumsuzluk onu giderek karanlık bir yola sürükler. Vathek bir yandan doymak bilmeyen merakını bastırmak için gizemli bilgilere ulaşmaya çalışırken, öte yandan sarayındaki haz odalarında kendini sınırsız zevklere kaptırır. Bu odalar 5 duyunun her birine hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Dünyevi zevklerin en rafine hali burada yaşanır. Bir odada dünyanın en seçkin müzikleri çalınır. Başka bir oda ise daha önce kimsenin bilmediği insanı sarhoş eden düşsel kokularla bezelidir. En yetenekli aşçılar karşı konulmaz tatlarla bir başka odada hizmet verirken göz alıcı görsel şölenler, sanatın ve ihtişamın zirvesini temsil eden eserlerle başka bir odada sunulur. Ve nihayet cennetin hurilerini bile kıskandıracak güzellikteki kadınların bulunduğu, bedensel hazların doruğa çıkarıldığı o odada tatmin arayışı son sınıra kadar zorlanır. Fakat tüm bu hedonik hazlar tatmin edildikçe daha fazlasının ortaya çıkacağı da aşikardır. Zira yazarın henüz kavram olarak bilmediği ama anlam olarak ifade etmeye çalıştığı konu, bugün bizlerin de yaşadığı hedonik adaptasyondan başka bir şey değildir. Hedoni dediğim vakit hemen aklıma Dorian Gray geliyor. Oscar Wilde'ın bu grotesk ve yer yer gotik temalarla bezeli romanı da yine Vathek gibi haz odaklı bir yaşamı kendine ilke edinmiş başka bir karakterdir. Arzu edenler Dorian Gray'in portresi eserini anlattığım bölümü aynı isimle kanalda bulup dinleyebilir. Vathek, zevk-ü sefa alemlerini yaşarken günün birinde kendini Hintli bir tüccar olarak tanıtan bir adam elindeki gizemli nesneleri satmak için Vathek'in huzuruna çıkar. Üzerinde gizemli harflerle yazılar bulunan kılıçlar Vathek'in hemen dikkatini çeker ve yüklü bir miktar vererek bunları satın alır. Satıcıya bu yazıların ne olduğunu sorar. O da kılıcı elinde tutana güç vereceğinin yazıldığını söyler. Neden sonra bunu tekrar yapmasını istediğinde Hintli tüccar kılıçların üzerindeki yazıların değiştiğini ve başka bir cümle yazdığını ifade eder. Kandırıldığını düşünen halife tüccarı huzurundan kovar. Öyle ki o muhteşem bakışıyla ona zarar bile verir. Bu arada Vathek, yıldız ilimleri ve astroloji gibi meraklara sardığı için onlara daha yakın olabilmek ve kendi gücünü kutlamak adına bir kule inşa ettirmeye başlar. Öykünün bu kısmında
İslam peygamberi Hazreti Muhammed göğün 7. katında olanları seyretmektedir ve Vatik'in kibrinin sonunun geleceğini bilmektedir. Fakat yine de kaderini yaşaması için tüm bu olanlara ses çıkarmaz. Burada şunu belirtmem gerekir diye düşünüyorum. Yazarın Hristiyan olması ve İsa peygamberi Tanrı'nın oğlu gibi görmeleri, Hz. Muhammed'i de öyle bir mizansende yazmasına sebep olmuş olmalıdır. Yoksa İslam inancında Allah'tan başkasının dünyevi hayat devam ederken müdahale edebilmesi mümkün değildir. Vatek bir türlü çözemediği bu gizemler için konuyu aydınlatacak kişileri saraya davet eder ve aynı Hintli yeniden ortaya çıkar. Bunun üzerine halife onu yedirir, içirir. Fakat bu adam ne içkiye ne de yemeğe doyar. Ayrıca o kadar çok konuşmaktadır ki Vatek yeniden öfkelenir ve bu yabancıyı tekmelerle ülkesinden kovdurur. Sinirini alamayan halife, halkın da desteğiyle top gibi sekerek giden bu yabancıyı takip eder ve adamın bir yarığın içine yuvarlandığını görür. Oraya inmek isteyen Vatek, gelen sesle irkilir. Bu ses, şayet o yarığın içine inerek dünyanın tüm servetine kavuşmak isterse, kendisine 50 güzel ve akıllı çocuğun kurban edilmesi gerektiğini söyler. Vatek ne mi yapar? Bilme ve sahip olma arzusu yüzünden çevresinde bulunan ülkenin ileri gelenlerinin sahip olduğu çocuklarını bu yarıktan aşağı atarak bu çirkin iblise kurban eder. Öykünün buradan sonrasında Hintli tüccarın bir iblis olduğunu anlamış oluruz. Katledilen bu 50 çocuktan sonra halk ve saray efradı ayaklanıp Vatek'i öldürmeye çalışır. Bu esnada öykünün ikinci kötüsü de ortaya çıkmış olur. Vatek'in büyüler ve şeytani tılsımlarla ilgili olan annesi Karatis. Karatis, Arap soyundan gelen bir kadın değildir. Bunun içindir ki inançsal olarak tek tanrılı bir dinin kültürüne de bağlı değildir. Gizemli ritüelleri ve manipülatif sözleriyle herkesi etkilemeyi başararak oğlu Vatek'i kurtarmayı başarır. Ama Karatis'in asıl istediği şey, hizmet ettiği karanlık güçlerin ülkeye ve insanlara hükmetmesidir. Vatek, katledilmekten kurtulur kurtulmasına da karanlık yeraltı sarayının kapısından geçerek tüm güce ve zenginliğe sahip olma arzusundan vazgeçmez. Yarıktan gelen ses, bunu elde etmek için Muhammed'i inkar etmesi gerektiğini, İstar bölgesine seyahat etmesini ve hiçbir çatı altına girmeden bu yolculuğu tamamlamasını ister. Vatek içindeki karşı konulmaz merak hissi yüzünden buna da onay vererek yolculuğa çıkmaya karar verir. Yolculuk için her ne kadar Vatek'in tüm zaruri ve tutku ihtiyaçlarını gidermesi adına hazırlıklar yapılsa da akla gelmeyen aksilikler, ki bu aksilikler fırtınalar, yabani hayvanların saldırısı, bununla birlikte yaşanan açlık ve susuzluk, belki de bu yaşananlar ilahi olanın müdahalesi de olabilir. Kim bilir? Kervandaki sahip oldukları tüm eşyaların, yiyeceklerin, hatta pek çok insanın bu badirelerden zarar görmesine sebep olur. Her ne kadar iblis, Vatek'e hiçbir çatı altına girmemesi talimatı verse de o buna uymaz ve orada bulunan zengin bir emir olan Fahrettin'in evine sığınır. Emir Fahrettin, inandığı dini elinden geldiğince doğru bir şekilde yaşamaya çalışan ve yönettiği halkına adil davranan bir yöneticidir. Vatek'in öyle biri olmadığını önceden bildiği için onun da doğru yola dönmesi adına evini, yemeğini esirgemediği gibi sözlerini de esirgemez. Vatek'in pek umrunda olmasa da. Günlerden bir gün Vatek çevreyi dolaşırken etrafta ceylan gibi seken, narin ve cilveli bir kızla karşılaşır. Bu kız Emir Fahrettin'in kızı Nuri Nihar'dan başkası değildir. Vatek Nuri Nihar'ı görür görmez aşık olur. Nuri Nihar da ona karşı boş değildir. Fakat o ondan yaşça küçük olsa da kuzeni Gülşen Ruz ile nişanlıdır. Babası Emir Fahrettin de böyle olması için verdiği sözü tutmak istemektedir. Kızı Nuri Nihar ve Vatek'in aralarında başlayan duygusal ilişkiyi önlemek için bir plan yapar. Bu plan, Shakespeare'in Romeo ve Juliet tragediyasından da hatırlayacağımız geçici bir süre ölmüş gibi davranmalarını sağlayacak etkisi az bir zehir içme sahnesinden başkası değildir. Fahrettin kızı ve nişanlısı Gülşen Ruz'u Vatek'e karşı ölmüş gibi gösterecek ve halife oradan ayrılınca tekrar ortaya çıkaracaktır. Zehiri içen Nuri Nihar ve Gülşen Ruz ise bunları bilemeyecek, kaçırıldıkları yeri öldükten sonra gittikleri cennet gibi bir yer zannedeceklerdir. Bir gün Nuri Nihar bulunduğu yeri keşfetmek için dolaşmaya çıkar ve o esnada üzüntüsünden kedere boğulan Vatek'le karşılaşır. Bu karşılaşma Emir Fahrettin'in yapmaya çalıştığı bütün planları alt üst eder. Bu kısımda Nuri Nihar ve kuzeni Gülşen Ruz hakkında da kısacık bir bilgi vermiş olayım. Nuri Nihar güzel ve alımlı bir genç kız olsa da dünyevi olana, zenginlik ve ihtişama karşı düşkünlüğü ve maceraperest kişiliğiyle
Vathek'in ona sağlayacağı imkanlara meyillidir. Gülşen Ruz'u ne kadar severse sevsin, onun küçük bir çocuk oluşu genç kız arzularını karşılamaya yetmemektedir. Bunu ancak güçlü, ihtiraslı ve arzularını dizginlemeyen biri, yani Vathek gerçekleştirebilir. Gülşen Ruz ise çocuksu, masum halleriyle meleklerin bile dikkatini çekecek ölçüde biridir. Onun zihni dünya hırsı ve ihtiraslarıyla kirlenmemiştir. Öykümüze dönecek olursak, Nuri Nihar ve Vathek birlikte olduktan sonra adeta bir rüya aleminde gibi yaşamaya başlar. Fakat halifenin annesi Karatis, iblisin isteklerine uymayan oğlunu tekrar aynı yola döndürebilmek için Gülşen Ruz'u yakalayıp kurban etmek ister. Gülşen Ruz'u bu kurban ritüelinden kurtarmak için Muhammed'in emir verdiği bir melek yardımına gider ve onu öykünün başında iblisin kendine kurban edilmesi için talep ettiği 50 çocukla birlikte cennetvari bir yere götürür. Burada sonsuza kadar çocuksu ve saf haliyle yaşamasına izin verilir. Vathek ve Nuri Nihar iblisin sarayına girer fakat arzu ettikleri mükafat yerine o güne kadar yaptıkları, yaşattıkları şeylerin sorumluluğunu almak üzere bir odaya kapatılırlar. Karatis oğlu Vathek'i oradan çıkarmak istese de Vathek artık onun iblisin hizmetçisi ve lanetli bir cadı olduğunu karanlığa haykırarak yanından kovar. Adı batasıca kadın. Beni dünyaya getirdiğin güne lanet olsun. Bunun üzerine Karatis, oğlu Vathek'i bir kez daha ayartamayacağını anlayınca, yolunu takip ettiği iblisin yanına giderek saygısını sunmaya devam eder. Aslında o da biliyordur günün sonunda başına gelecekleri. Ama kötülük bir ruhu tamamen ele geçirdiğinde iyiye dönüş mümkün olmayacak kadar ve o ruha etki edemeyecek kadar etkisini yitirir. Yarı aydınlık bir odada işledikleri suçların affedilmesi için bekleyen Vathek ve Nuri Nihar gelen haberle yıkılır. Zira onların tövbeleri kabul edilmemiş ve iblisin sarayı olarak bilinen cehennem çukurunda kalmalarına karar verilmiştir. Vathek yalnızca bir doğu masalı değil, aynı zamanda arzunun, merakın ve doyumsuzluğun karanlık bir alegorisidir. Saraylar, kuleler, yıldızlar, kılıçlar ve kurban edilen masum çocuklar. Tüm bu semboller yalnızca egzotik bir doğu masalı değil, aynı zamanda Batı'nın kendi karanlık gölgelerinin de bir yansımasıdır. Vathek aslında hepimizin içinde bastırmaya çalıştığı o karanlık arzuların, bitmek bilmeyen, daha fazlasını isteme halinin, merakla başlayan ama lanetle sonuçlanan yolculuğunun gotik ve düşündürücü bir hikayesidir. Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşünceye dek sağlıcakla kalın.